Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika Nox model çantamı yapacağız. Nox'un anlamı gece ışıltısı demek. Bu gece ışıltısı çanta sizin kombinlerinize, özel günlerinizde, özel davetlerinizde eşlik edecek. Benim favorim bu lacivertte. Başlamak istedim. Çantamın uzunluğu 12 santim, eni de 15 santim. Oldukça güzel bir boyutu var. Küçük göründüğüne bakmayın fotoğraflarda. Orta boyda mini bir gece çantası. Aslında içine bayağı da eşya alabilecek bir boyutta. Bu çantamda kısa bir, yani kola takılabilecek kısa bir zincir tercih ettim. Bakın şunda da daha uzun çapraz takabileceğiniz bir zincir tercih ettim. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben aldığım tüm malzemeleri açıklama kısmını muhakkak okuyun. Oraya bırakacağım. Ben 2 sayfadan aldım. Çünkü şu klipsleri bulmak bir tık zor. Asilobi çanta aksesuar sayfasından ve Angel çanta aksesuar sayfasından aldım. Yalnız pulları sadece Asilobi satıyor. Ve her renkte pul var. İstediğiniz renge çalışabilirsiniz. Ben simli makrome ipiyle çalışmanızı tavsiye ederim. Daha sert ve kalıplı bir çanta olacaktır. Daha tok duruşlu olacaktır. Dilerseniz simsizle de çalışabilirsiniz ama simsizle bir tık daha yumuşak bir formu oluyor. Onu belirtmekte de fayda var. Muhakkak sayfalar açıklama kısmına ekleyeceğim. Şöyle kısa kısa göstermek istiyorum. Bakın siyah asaletin rengi. Herkes siyahı tercih ediyor. Gerçekten bu model satış rekorları kırıyor ama inşallah sizlere de şans getirir ve sizler de bol bol satış yapıp kazanç elde edersiniz. Öyle diliyorum. Daha sonra şöyle bir gold ışıltısı olan bir ip üzerine gold pullar tercih ettim. Gümüş ışıltısı olan bir siyah ipe gümüş pullar tercih ettim ve gümüşe gümüş. Şöyle şunu da göstereyim. Yine içi rengarenk olan bir gri ipe gümüş pullar tercih ettim. Şöyle kahve bir çantam var. Ve yine benim vazgeçilmezim tabii ki acı kahve. Bunları hepsini çok seviyorum. Yani kendimi kaptırdım. Daha bir de yarımda olanlar var. Bir tane ipten 3 tane pullu çanta tam çıkıyor. Yaklaşık bir 60 gramda pul alırsanız eğer yine 3 taneye yetecektir diye düşünüyorum. O yüzden bayağı bereketli ip. 3 tane üretebilirsiniz ve bir günde eliniz hızlıysa 3-5 arası yapabilirsiniz. Bol bol yapın, bol bol satın inşallah. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Geçmeden önce de sizlere ufak hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen benim emeklerimi görmezden gelmeyin. Kanalıma abone olarak benim emeğime destek olabilirsiniz. Sizlerin yapacağı beğeni ve yorumlarla daha fazla kitleye erişebiliyorum. Lütfen beğeni ve yorum yapmadan da geçmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabım Nescraft. Beni oradan da takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Hemen çantamın yapımına geçmek istiyorum. O kadar güzel bir sayıyla oturttum ki bu klipsi, bursu ne derseniz artık. Gerçekten yaparken Allah razı olsun. Hiçbir sayı boşa geçmedi diyeceksiniz. Çok kolay bir birleştirme. Gerçekten burslu çantalarda çok zorlanan insanlar var. Bunu biliyorum. O yüzden sayılar çok önemli. O kadar net sayılarla çalışacağız ki siz bile şaşıracaksınız. Yaparken Allah razı olsun diyeceksiniz, inanıyorum. Hemen malzemelerimi söyleyeyim. Makrome ipi istediğinizi kullanabilirsiniz ama 1 milim olmak şartı ile. Simli makrome ya da sade düz makrome kullanabilirsiniz. Bakın ben düzde de çalıştım. Simli makrome kullandım. 1 milimlik Molly'nin kristal simli makromelerini kullandım. Şöyle 10,5 santim büyüklüğünde bir klips kullandım. Gerçekten çok şık, kaliteli ve kararmaz bir klips. Yine 10 milimlik pullar kullandım. Lacivert ipe, lacivert pul ve böyle bir çanta askısı, isterseniz askılı kullanmak isterseniz de böyle bir çanta askımız olacak. Şöyle klipsin şu kısımlarına geçirebileceğimiz bir askı. Bunu isterseniz daha da kısa tutabilirsiniz. 3 milimlik de tığ kullanıyorum. Bunlar önemli şartlar. 1 milim bu olacak, 3 milim de bu olacak. Yoksa pulla örerken zorlanırsınız. Bunlar önemli püf noktalarım. Hadi yapımına geçelim istiyorum. Tüm malzemelerimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Aldığım sayfaya Asilobi çanta aksesuar sayfasından ulaşabilirsiniz Instagram üzerinden. Yine linklerini de bırakacağım. Hemen başlıyorum. Bir tane sabitleme zinciri çekiyorum. Sıkıştırıyorum iyice. Toplamda 20 artı 1, 21. zincir dönüş için kullanacağım. Yani toplamda 21 zincir çekiyorum ama çok sıkmanızı tavsiye etmem. Makrome
çok çabuk sıkılır, örmekte zorlanırsınız. 21 zincir çekip geliyorum. 21 zincirimi çektim. Olabildiğince hani çok gevşek de değil, çok sıkı da olmayacak şekilde yaptım. Uzunlamasına bir taban yapacağım. Şöyle bakın, zincirim ne taşıyor ne de içine oturuyor. Bu şekilde ayarladım. Daha büyük bir klipse çalışmak isterseniz zincirinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 21. zincire atlıyorum. 20. zincire sık iğne yapıyorum. Arka tek çizgisine sık iğne yapacağım. Şu arkada kalan tekli çizgilere batıyoruz. O zaman düzgün bir sık iğne elde etmiş oluruz. Toplamda 20 tane sık iğnem olacak. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Şöyle sonuncu sık iğneme de batıyorum. Şu ipimi şöyle alacağım. Son sık iğneyi de yaptım. Tabanım tamamen sık iğneden oluşuyor. Her sıra sonunda bir zincir çekip dönüyorum. Hemen ilk gelen sık iğneye batıyorum. Şu ipimi de biraz yürütüp çakmakla yakacağım. Makrome ipleri çakmakla yakmayı unutmayın. Yoksa sökülür. Yine sıra sonuna kadar git gel sık iğne yapacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu modeli Asil Hobi Çanta Aksesuar sayfasının sahibi sevgili Ayten Hanım çalıştı. Gerçekten sağlık sektöründen gelip de böyle harika çantalar yapması beni çok şaşırtıyor. Buradan da bir onu tebrik edeyim. Ben sadece çantanın sayılarını kendime göre uyarladım. O bir tık farklı çalışmıştı. Ama gerçekten harika bir çanta yaptı. Onun da eline emeğine sağlık buradan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Şu ipi yürüttüm. Yeterli. Bunu buradan kesip çakmakla yapıştıracağım. Bu şekilde gidelim. Tekrar olacağı için sadece dönüşte bir zincir çekip dönmeyi son bir kez göstermek istiyorum sizlere. Bakın sıramın sonundaki sık iğneye de batıyorum. Şöyle çevirirseniz bir sık iğne olduğunu görürsünüz. Sayımızda eksilme azalma olsun istemiyorum. Bu sayılar klipse birebir uyan sayılardır bakın. Sıramın sonunda bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bu şekilde git gel yaparak toplamda 13 sıra sık iğne öreceğim. Daha sonra tabanım bitmiş olacak. Ben 13 sıra örüp tekrar geleceğim. Şunu da sizlere göstereyim. Şöyle yapıştırarak açılmasını önleyebiliriz. 13 sıra örüp geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm bakın. Sonuncu sık iğneme de batıyorum. Bu benim tabanım. Hemen bu noktada bitecek çantam. O yüzden dolayısıyla buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Bu köşeyi unutmamak için. Şimdi bakın tabanım klipsimin tam ortasına yerleşti. Hiç arttırma yapmayacağım tabandan sonra. Çünkü bu sayılar benim orijinal sayılarım. Direkt çanta formunu alsın istiyorum. Sonuncuya battıktan sonra bakın. Sonuncu burası. Sonuncuya battıktan sonra ilk gelen sık iğne boşluğuna şöyle yakından göstereceğim. Her bir sık iğne boşluğuna bir kere batacağım. Şuraya battım. Sonuncu sık iğnemin tepesi burasıydı. İlk sık iğne boşluğum burası. Hiçbir arttırma yapmadan sık iğneler öreceğim. Bakın bir sonraki boşluk hemen burası. Bir sonraki boşluk ve bir sonraki. Bu şekilde tabanın etrafını sık iğne ile düzenleyeceğim. Batmamız gereken yerler zaten o kadar belli ki. Her bir sıra boşluğuna bir tane sık iğne batıyorum.
Geldim, bakın sonuncu boşluğum, şöyle şurayı düzeltirsek anlaşılıyor. Sonuncu boşluğum burası. Bu şekilde oldu. Hemen dönüyorum. İlk sık iğnemin tepesi, bakın belli. İlk sık iğnemin tepesine tekrar sık iğne, bir sonrakine tekrar sık iğne. Bura başlangıç yeri olduğu için o yüzden sıkmayın dedim. Çünkü örmesi çok zor oluyor sıkınca. Sıkı yapmamama rağmen ister istemez sıkılıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar, bakın son sık iğneme batıyorum. Daha sonra dönüyorum. Batmam gereken her bir noktaya tek tek batıyorum, dönüyorum. Başlangıç yerine kadar sık iğne çerçevesini yapıp geliyorum. Herkesin elinin ölçüsü farklı olduğu için lütfen vereceğim ölçülere takılmayın. Benim için bu klipsli çantada en önemli şey sayılar. Klipsi oturtmak için doğru sayıya ihtiyacım var. Etrafına bir sıra çerçeve gittikten sonra bakın 12 santim oldu uzunluğu. Eni de 8 santim oldu. Şöyle güzelce düzeltiyoruz. Bir sıra sık iğnemi gittikten sonra bakın tabanımın güzelliğine bakın. Bir sıra sık iğne gittikten sonra tam köşe noktayı da sık iğne yaptım. Sayıp hemen size de sayı vereyim en iyisi. Toplamda 63 tane sık iğnem var. Bu sayılara dikkat edelim lütfen. Hemen başlıyorum. Bir sıra sık iğne gittikten sonra artık pullu işleme geçtik. Videoyu atlamadan izlerseniz püf noktalarını rahatlıkla takip etmiş olursunuz. Şimdi bir tane pullu sık iğne, bir tane normal sık iğne, bir tane pullu sık iğne, bir tane normal sık iğne, bir pullu, bir tane düz sık iğne. Sıranın sonuna kadar, şu noktaya kadar bir sık iğne bir pullu sık iğne şeklinde yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın bir pul, bir sık iğne, son olarak bir pul ekliyoruz. Spiral şekilde öreceğimiz için pullarımın hepsi denk geliyor. Toplamda 63 tane sık iğnem var. Diyelim ki siz bir yere fazla battınız, 64 var. Bunu tek sayıya düşürmeniz gerekir. 63 olmak zorunda. Hemen ne yaparsınız o zaman? Bir tane eksiltirsiniz. Şöyle bir tane atlayıp bir sık iğne eksiltirsiniz. Daha sonra tek sayıya düşünce pullar spiral şekilde denk gelecektir. Bakın en son pul ekledim. Şimdi bakın bu pulun üstüne bir tane normal sık iğne yapıyorum. Bir önceki de pulluydu zaten. Şimdiki pulum da iki pulun arasına denk geliyor. Bu şekilde iki pulun arasındaki sık iğneye pul ekliyorum. Pulun üstüne sık iğne yapıyorum. Pulum da otomatikman iki pulun arasına denk geliyor. Tek sayı olduğu için hiçbir şekilde yan yana gelme şansı yok zaten. Hemen sık iğne ve pul. Sık iğne ve pul. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Son bir kez daha göstereyim. Daha sonra 9 sıra öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi spiral ördüğümüz için sıra sonu diye bir şey olmayacak. Sadece bitirmemiz gereken yer olduğu için işaretleyici takıyorum. Bir de sayıları sayarken eşit nokta olacak. Daha sonra bakın. Burası sıramın başlangıcı. 2 sıra bitirdim. 3. sıraya geçiyorum. Hemen iki pulun arasına pul koyarak devam ediyorum. Tekrar pulun üstüne bir sık iğne. İki pulun arasına da pul ekliyorum. Bu şekilde toplamda 9 sıra örüyoruz. Böyle yamulduğuna falan bakmayın asla. Gerçekten sonradan kalıp gibi kendi kendine kalıplaşan bir çanta olacak. Hemen 9 sıra örüp geliyorum. Şöyle el ütüsüyle tabii yine de düzeltirseniz daha şahane olur şöyle.
Daha sonra düzeliyor bu. Hiç merak etmeyin. 9 sıra pul örelim. Üst kısma geçelim. Dokuz sıra pul ördüm. Bakın kalıp gibi durdu. O eğrilik gitti. Kendi kendine bir forma kavuştu. Yine dediğim gibi şöyle elinizle böyle bir çekiştirerek daha da düzgün bir forma sokabiliyorsunuz. Gerçekten şahane oldu bakın. Şahane. Kusursuz bir çanta oldu. Pul 9 sıra ördüm. 9. sırayı şuradan bitirdim. Son olarak da bir pul ekledim. Ne yaptık? Şu püf noktasını size anlatmak istiyorum. 63 tane ilmeğimiz var. Burada 56 28 sağda, 28 solda, toplamda 56 tane delik var. Benim şu aralarda bırakacağım ilmek sayısı 4 burada bırakacağım, 4 burada bırakacağım. Dolayısıyla burada toplamda 56. 4 burada bıraktım, 64 de burada bıraktım. Toplamda 64 tane ilmeğe ihtiyacım var benim. Yani çift olmak zorunda ve 64 ilmek olmak zorunda. O zaman hemen ne yapıyorum? Son pulumu da koydum. Artık pullu sıram bitti. Bir tane sık iğne yaptım. 63 ilmeğim var ya. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaparak burayı 64'e tamamlamış oldum. Şimdi artık 64 ilmeğim var. Klipsime doğru orantıda bir sayıyla dikmesi de kolay olacak şekilde sayılarımı ayarladım. Benim 64 tane ilmeğe ihtiyacım var ve toplamda 64 tane de sık iğnem olmuş oldu. Şimdi şu noktaya kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sık iğne, sadece 9 sıra sık iğne yapacağız. Yine de kafanız karışmasın diye şu noktaya kadar sık iğne yapıp geleceğim. Sıramın sonuna geldim. Birleştirme noktam yok. Spiral şekilde örüyorum. Şöyle. Bu şekilde toplamda 9 sıra örüyoruz. Şu noktaya geliyoruz. Buradan da 9, buradan da 9 olduktan sonra çantamızı bitirmiş oluyoruz. Ya bu rengin güzelliği şaka mı ya? Bayıldım. Ben de bu aralar bir lacivert aşkı başladı. Çok seviyorum. Ya lütfen arkadaşlar, sizden bir ricam var. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Çok büyük emeklerle bu videoyu sizlere hazırlıyorum. Sizler de bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Kanalıma abone olarak lütfen bana destek olun. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da güzel içerikler üretiyorum. Nezcraft olarak takip ederseniz çok mutlu olurum. Bakın klipsimiz tam oturuyor. Şöyle sağdan soldan 4 tane arada bırakacağız. Açılıp kapanırken kasma olmasın diye. Hemen hızlıca 9 sırayı da örüp klipsi takıyoruz. Ve çantamızı bitiriyoruz. Çok çok güzel oldu. Herkes dolabına bir tane yapıp koysun ya bence. Tamamlayıp geliyorum. Pullu sıramı 9 sıra ördüm. Sık iğne sıramı 9 sıra ördüm ve bura benim bitiş noktamdı. Hemen burada şöyle ipimi kestim. İlmeğimi de çıkardım. Bunu buraya bitiş noktamı belirlemek için takmıştım. Son ilmeğimi iyice sıkıştırdıktan sonra şöyle yapıyorum. Bitiş sık iğnem, hemen yanındaki sık iğneye girerek, burada yeni bir sık iğne oluşturmayacağım. Olabildiğince sıkacağım, bu bağlama noktam gözükmesin diye. Yani sayım fazlalaşmasın. Bakın şu bitiş, şu diğer sık iğnem, aradaki sık iğne yok. Olabildiğince sıkalım. Toplamda 64 tane ilmeğim var. İpimi arkaya aldım ve hiç belirgin olmadı birleştirme yerim. Şimdi burada bunu yürüteceğim. Daha sonra çakmakla yakıp klips dikmeye geçeceğiz.
Şimdi tam orada noktayı bulmamız gerekiyor. Lütfen tam ortadan olduğundan emin olun. Çünkü eğrilik asıl bu ortadan yapmadığımız zaman olur. Şu orta noktayı şöyle buldum. Ne demiştim? Ortada, yani kenar kısımlarda, şu kısımlarda ben 4 tane sık iğne bırakacağım. Dolayısıyla bir sık iğne buradan takıyorum. Taktığım 1, 2, 3. Dördüncüye de buradan takıyorum. Buralar dikilmeyecek noktalar. Hemen buna geldim. Şöyle şuna takayım. Sayacağım daha sonra. Dördüncüye de bunu takıyorum. Aralarda benim 28 tane ilmeğim kalmak zorunda. Hemen birlikte sayalım. İşaretleyiciyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Bakın artık yapa yapa tam oturtuyorum. İşaretleyiciyi yine saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dolayısıyla 64 tane ilmeğim var. 4 arada bıraktım. 4 bu arada bıraktım. Eşit olduğundan emin olun lütfen. Yani şu ara sayıların tam ortaya denk geldiğinden. Kalipsi oturturken de buraları dikmeyeceğiz, kenarları. Ön ve arkayı dikeceğiz. Hemen misinamı ve ipimi de ayarlayayım. Şu misinayla dikeceğim. 0,25 milimetre kalınlığı, yani aşırı ince bir misina. Ben takı zamanında almıştım bunu. Böyle bir de çok küçük takı iğnesi var, esnek. Bulabilir misiniz bilmiyorum. Normal iğnelerle de dikebilirsiniz ama bir tık zorlayabilir sizi. Şöyle esnek ve kolaylıkla geçebilecek bir iğne ile dikiyorum ben. Ama dediğim gibi şart değil. Zorlar biraz diğer iğneler ama olmayacak diye bir şey yok. Muhakkak olacaktır. Çift kat yapıyorum iğnemi. Pardon, çift kat yapıyorum misinamı. Yanlış oldu. Ucundan da bir kez düğüm atacağım. Hemen geliyorum. Haydi başlayalım. Şimdi önce ipimizi sabitleme ile başlıyoruz. Çantamızda pullu olduğu için bol bol takılmalar yaşayacağız. Ben ipimi şöyle şuradan, aradaki ipten aldım. Bir miktar bırakacağım. Çift kat ipim, misina ipim. Tekrar şu noktadan içeri giriyorum. Düğüm atmayacağım. Düğümü en son atacağım. Şöyle şuradan dışarıya çıkıyorum. Önce bir dediğim gibi sabitleyeceğim ipimi. Düğüm de atabilirsiniz tabii, nasıl kolayınıza geliyorsa. Saklayarak şu noktayı çekiştirdiğimde gelmesin diye sabitlemeye çalışıyorum. Her şeyi kaldırayım, dolanmasın. Bakalım. Evet. Şu an sağlam oldu. Çekiştirince gelmiyor. İpi dışarıdan hiç göstermedim. Şöyle dikiş yapacağım noktaya gidiyorum şimdi. Şu işaretleyiciden sonraki benim ilk başlangıç noktam, buradan da bir kez dışarıya gidip içeri geldim. Misinam ince dolanıyor. Şimdi klipsimizi alıyoruz.
Önce iğnemi klipsin içinden dikeceğim yöne getiriyorum. Burada pullara takılacak ama eliniz alışınca çok kolay olacak. Şöyle takacağım klipsime. Dolayısıyla klipsimin ilk deliğine batıyorum. İlk deliğine battıktan sonra işaretleyiciden sonraki sık iğneye bakın. Klipsim böyle ya. Buradan çift lobunda, sık iğnenin çift lobunda alıp içeri geçtim. Olabildiğince sıkıştırıyorum. Asla gevşek bırakmıyorum. Bu ilki yaptıktan sonra şu sarı işaretleyicimi çıkartabilirim. Dikiş noktamı belirledim çünkü. Aynı yerden 3 defa geçeceğim ya da 2 defa, nasıl kolayınıza gelirse. Çünkü başlangıç noktamı sabitlemem gerekiyor oynamalar olmaması için. Ve misina kolay kolay kopmayacaktır. Olabildiğince sıkı dikmeye özen gösterin. Açıklık kalmasın. 2 3'e gerek var mı bilmiyorum ama geçelim yine de hadi. Bunu sadece köşelerde yapacağım. Ve 3. Bunları aynı noktadan 3 kez geçtim. Şimdi sırayla şöyle, pardon, odak yapmıyor. Her bir delik, klipsin her bir deliğinden her bir sık iğneye dike dike gideceğiz. Şimdi ikinci klipsimin deliğini buluyorum. Ve ikinci sık iğneme geçiyorum bakın. Az önce ilk sık iğnemde, şimdi hemen yanındaki ikinci sık iğnem. Her bir sık iğneye bir tane delik denk gelecek. O şekilde ayarladım, sizler de zorlanmayın diye. Hemen bir yanındaki klipsin deliğinden dışarı çıktım. Sadece klipsten dışarı çıkıyorum. Sık iğneden de bakın. Şu sırada birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem. Şu da üçüncü sık iğnem. Üçüncü sık iğnemden de içeri giriyorum. Klipsten dışarı çıkıp sık iğneden de tekrar içeri girerek bakın. Şöyle gizli bir dikiş yapıyorum. Ne kadar sıkarsanız o kadar güzel olur. Hemen bir sonraki. Normalde çok kolay, bakmayın, çekim yaparken delikleri göremediğim için zorlanıyorum. Bunu sıkıyorum ve bir sonraki sık iğneye, elime batırdım, batıyorum. Olabildiğince sıkıştırıyorum. Bir sonraki sık iğneye geçtim. Pardon, bir sonraki klipse geçtim. Ve bir sonraki sık iğnem. Aynı sık iğneden asla geçmenizi istemiyorum. Sıra sıra her bir sık iğne. Asla yanlış yapmayın, kayma olur. Lütfen, bunlar önemli noktalar. İçeri girdikten sonra bakın sıradaki klipse. Bakın bura bunun altına geliyor ama şöyle çekiştiriyorum. Onun sık iğnesi o değil, bu. O yüzden bu, dikkat etmenizi istiyorum. Denk gelen sık iğneye değil, sıradaki batmadığım sık iğneye. Önemli bir püf nokta. Her birini birine ayarladım ben çünkü. Hemen sık iğneyi o tarafa doğru ittim. Geçtim. Bu klipslerin gümüşü, füme rengi galiba. Hepsi var. İpinizin rengine göre. İlla gold olmak zorunda değil. Seçebilirsiniz. Her birinden bir kez geçmek yeterli. Önemli olan sıkıştırmak. İsterseniz 2 kez de geçebilirsiniz. Daha sık olacağını düşünüyorsanız. Hani ben zaman kaybetmemek için, hızlıca dikebilmek için bir kere geçiyorum. Zaten bakın hiçbir şekilde belli olmuyor misina. Şimdi videoyu uzatmayayım ben.
Şu bağlantı noktasına kadar yapıyorum, dikiyorum. Daha sonra burayı sizlere göstermek istiyorum. Sıranın sonuna geldim, yani ayrım noktasına. Bakın, son sık iğneme, son klips deliğine son sık iğne denk geliyor. Bakın, işaretleyicinin olduğu yer arada kalacak nokta. Şu da son sık iğnem. Hemen içe geçiyorum. Başlangıçta ve sonda ne yapıyordum? 2 ya da 3 defa aynı noktaya batıyordum, açılma olmasın diye. Şöyle iyice sıkıştırıyorum çünkü sonuncu bu. Aynı yere batıyorum. Öyle güzel ki, yani benim uzun zamandır bu kadar çok sevdiğim bir model olmamıştı. Her model güzel ama yani kombin tamamlayıcı bir mini çanta oldu. Abiye pullu çanta olarak söyleyeyim. Şimdi 3 defa geçtim. Bunu artık çıkartabilirim. Tekrardan şuradan içeri geleceğim. Aradaki ilk sık iğne, ikinci sık iğneden içeri geçiyorum. Korkmayın, misina gözükmeyecek. Üçüncü sık iğne, dördüncü sık iğne de işaretleyicimin olduğu yer. Ama ne yapıyorum ben? Beşinci sık iğneden, şurada kalsın ne olur ne olmaz, hata yapmak istemiyorum. Beşinci sık iğneden girdim. Yani klipsime dikeceğim sık iğneden girdim. Yine hemen altından bir yerden çıkıyorum ki klipsim tam sık iğneme otursun diye. Hemen şöyle ilk klips deliğine girdim. Ve bakın, 5. sık iğnem, aradaki 4 sık iğneyi atladım. 5. sık iğneye de klipsi dikiyorum. Hemen buradan çıkartayım. Ne yapıyoruz? 2 ya da 3 defa aynı işlemi yapıyoruz başlangıçta. Yine yanlış yerden girmeyeyim. Yine aynı klipsten girdim. Ve sık iğneden, efendim kızım. Babam telefonu oynuyor. Hayır tatlım, olmaz. Lütfen. Çekim yapıyorum, geleceğim birazdan. Lütfen babam telefonu oynuyor. Lütfen. Çekim yapıyorum ama. Lütfen babam telefonu. Aynı noktadan 2 ya da 3 defa geçtikten sonra bu şekilde bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki klips deliğinden girdim ve bir sonraki sık iğneden içeri geçtim. Olabildiğince sıktım. Yine bir sonraki, olabildiğince sıkalım. Aynı şekilde dikiyorum. Şu işaretleyicimin olduğu noktaya kadar, daha sonra ipimi bağlayıp size nasıl gizlediğimi de göstermek istiyorum. Şahane. Hemen geliyorum. Şimdi sonuncu sık iğnemde ve sonuncu klipsteyim. Bakın, son bir sık iğne kaldı. İşaretleyiciden hemen sonra bu sonuncuyu olabildiğince sıktım ve aynı işlemi 2 ya da 3 defa tekrarlayın. Aynı noktaya batın. Şunu da çıkartalım. Son bir kez daha yapacağım. Şimdi ne oldu ya? Aynı yerden çıkmışım. Şöyle.
ipimi olabildiğince sıkılaştırmaya çalışacağım ki hem gözükmesin hem de sıkı yerlerden geçiyorum. Sökülme olmaması adına. Şimdi şöyle şuradan da girelim. Evet, başlangıç yerindeyim şu anda. Buraya 1-2 düğüm atalım. Olabildiğince sıkı. Şöyle takı düğümü atacağım. Sökülmemesine şöyle yaptım. Biz takıda bu düğümü atardık sökülmemesi için. Şu ipi de şöyle alacağım. Ya da bir altından girebilirim. Şu nokta gözükmesin diye. Şöyle bir arkaya tekrar gitmek istiyorum. Şöyle de içeriden yürütüp tekrar bir yakacağım. Bunu isterseniz içeri alıp yakalım. Daha sağlıklı olur. Ve çantamız hazır. Ben her çanta bittikten sonra çok heyecanlanıyorum. Yine bunda da aynı şekilde heyecan hissediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kusursuz. Bakın hiçbir şekilde yamukluk, hiçbir şey yok. O kadar kusursuz ki. Yani benim şu anda favorim. Zincirim nerede? Şimdi bu zincirin orijinali çok büyük. Bunu isterseniz pense yardımıyla ayırıp 2 tane sap yapabilirsiniz. Ama yok, uzun severseniz şöyle şu şekilde uzun olarak takabilirsiniz. Size bir de çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Şunu şöyle göstereyim de daha sonra. Şöyle çapraz takabilirsiniz. İsterseniz kolunuza tek omuz olarak takabilirsiniz. Her halükarda harika bir kullanıma sahip. Tabana kadar 11,5-11 santim diyebiliriz. Şöyle kaba bir ölçü verecek olursam tam şuradan vermek istiyorum. 14 santimde eni olmuş. Bir de şuna bakın. Harika. Yani 2 tane. Ben bunun her rengini çalışacağım. O kadar şahane ki yani gerçekten kıyafetinize uygun renklerde yapın takın. Bakın ben yarım da daha birçok yarımım da var. Şöyle göstereyim. Gold'a yine goldlu bir 5 ipin üstüne yaptım. Kıyafetinize uygun şekilde siz de renk renk yapabilirsiniz. Yine kahve simsiz ip kullandım bu defa. Yine gold tonlarda bir pul kullandım. Daha gelecek, siyahını yapacağım. Bordosunu istiyorum. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Bu harika çantalarımı beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Emeğimin karşılığını alabilmem için bunlara ihtiyacım var. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.